Muhammed Aleyhisselam farkı. İsmi Allah olan bize Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından bildirilmiştir. Çünkü o bir peygamber değil, Resulullah idi. Farkı neydi kendisinden önceki Resullerden? Mesela İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da bir Resul idi. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik niçin zorunlu? Diğer Resulleri tasdik edip, kabullenip, Hz. Muhammed'i ve bildirdiklerini kabul etmemek insana ne kaybettirir? Hz. Muhammed Aleyhisselam haniflik kavramını getiren İbrahim Aleyhisselam'dan, tenzih yönlü açıklamalar yapan Musa Aleyhisselam'dan, teşbih ağırlıklı anlatımla işlevini yerine getiren İsa Aleyhisselam'dan çok farklı bir işlev ile teşbih ve tenzihi cem etmiş, tevhidi açığa çıkarmış Allah kulu ve son nebidir. Çünkü o hepsinden farklı ve ayrıcalıklı olarak sünnetullahı okumuş. Buna dayalı olarak insanın niçin, neden, neyi yapması gerektiğini bilmiş, gerekli olan her şeyi vahiy yolu aldığı ayetlerle, kah da hadisleriyle insanlığa açıklamıştır. Hadislerle işimiz yok, bize yalnızca Kur'an yeter diyenler ne Kur'an'ı anlamışlardır, ne ismi Allah olan hakkındaki işaretleri değerlendirebilmişlerdir, ne de Resullük veya Nebiliğin işlevinin ne olduğunun farkındadırlar. Onlar hala yukarılarda, uzayda bir yerde büyük bir tanrı tahayyül ediyorlar. Onun yolladığı kanatlı meleklerle buyruk alan bir postacı peygamber düşünüyorlar. Ve bu postacının bize ilettiği buyruknameye inanıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam ve onun işlevi hakkında hiçbir fikir sahibi değiller. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın evrensel ve tüm insanlığı kapsayan muhteşem sünnetullah açıklamalarını hiç fark edememektedirler. Androidmişçesine Kur'an tekrarlamak veya sadece fiziki namaz kılmak onlar için yeterli tapınmaktır Tanrı'ya. Bu yüzden de neler kaybettiklerinin asla farkında olmadan bu dünyadan geçip gideceklerdir. İşte bu gerçeklerden farkındasızlık onlar için en büyük karşılıktır, cezadır. Ey Resulü inkar eden, bana Kur'an yeter, hadislerle işim yok diyen nankör. Sil bakayım hafızandaki Resulullah'tan sana ulaşanların hepsini. Bakalım ne konuşabileceksin Kur'an veya hadis veya bunlara dayanan ilimler hakkında. Kendisini aydınlatan ve ona bilmediklerini öğreten, ismi Allah olanı tanıtan ve sünnetullahı bildirene yapılan nankörlük, bunun karşılığını ebediyen o gerçeklerin müşahede ve yaşamına karşı
perdelilikle alır. Bu da dışarıdan bir tanrının veya varlığın cezalandırması şeklinde değil, özündekinin kendisine elleriyle yaptıklarının karşılığı olarak perdelemesiyle olur. Bu durum sünnetullah gereği beyindeki bir kilitlenmenin sonucudur. Her kişiyi inkar ettiğine karşı kendisini otomatik olarak kilitler. Bundan daha büyük bir ceza da olamaz gerçek inkarı dolayısıyla. Sünnetullah konusuna başka bir sohbette inşallah devam edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ı postacı peygamber, messenger olarak değerlendiren nankörler, yolun en başından kendi zanlarına sapmış oldukları için daha sonraki aşamaları zaten değerlendirme imkanıyla da karşılaşmazlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam asla değişmeyen ve dönüşmeyen sünnetullahı okumuş olarak risaletinin gereği Fatiha okunan ve Fatihasız asla geçerliliği olmayan salatı teklif ederken nübüvvetinin işlevi olarak da salat öncesinde abdest almayı uygulamıştır, öğretmiştir. Zira risalet ismi Allah olanı anlayıp hissetmeye dönük bir işlevdir ve bu işlev sonsuza dek devam edecek olan bir yaşantının elde edilmesiyle alakalıdır. Abdest ise bedenin bu işleve hizmetiyle ilgili dünya yaşantısıyla sınırlı bir uygulamadır. Bu aralar bazıları salattaki besmele ve Fatiha okunuşuyla yaşayabilenin miracı olarak hissedişi, tutup yoga ile veya Hint felsefesinin nirvana'ya ulaşması ile kıyaslamakta, hatta aynı şey olduğunu iddia etmektedir. Oysa birbiriyle hiç alakası olmayan iki olaydan söz edilmekte. Niçin böyle? Neden böyle olduğu konusuna sonra döneceğim. Hz. Muhammed Aleyhisselam son nebidir. Çünkü sünnetullahın insanlığı ilgilendiren tüm özelliklerini bütün detaylarıyla anlatmıştır. Sünnetullah konusu tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli bir konudur. Zira sünnetullahın ne olduğunu fark edemeyen kendi kozasından asla çıkamaz. Kozasında, hayal dünyasında yaşamaya devam eder. Buna insanların uykuda olması, yani rüya görmesi diye yaklaşılmıştır. Rüyaların ne kadar gerçekçi olduğunu artık siz bir düşünün. Açıklandığı devir şartları itibariyle zorunlu olarak mecazlar, işaretler kullanılmıştır. Ancak bugünün artık belli bir bilim ve kültür ve teknoloji altyapısı olanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı eskisinden çok daha farklı anlayabilmekte ve değerlendirmektedirler. Önce şu mutlak gerçeği idrak edelim ve kabul edelim. İsmi Allah olarak bize bildirilen ve tanıtılan neyse odur. Kul da kuldur. Kulun varlığı ve varlığı altındaki her şey ismi Allah olana ait olsa dahi o yine de sadece bir abd'dır ve asla Allah değildir. Hz. Muhammed dahi tüm muhteşem ilmi kişiliğiyle ve kendisinde açığa çıkan ismi Allah olana ait özelliklerle varoluşuna rağmen bir abd'dır, yani kuldur ve bu ebeden böyledir. Şimdi gelelim olayın neden ve nasıl böyle olduğuna. Zerre küllün aynasıdır işaret ve uyarısını yapan Resulullah Aleyhisselam vurguladığı bu gerçekle kulluğun da
ne olduğu hakkında en büyük açıklamasını yapmaktadır. Abd nedir? Abd, ismi Allah olanın dileklerini yerine getirmek durumunda olandır. Burada konuyu anlatabilmek için hem incir misalini vereyim hem de holografik gerçeklik misalini. İncir bir meyve ama içindeki her çekirdek dahi gelişmesi halinde bir incir. İncir nasıl teklik içindeki çokluğu, bu çoklukla birlikte her birinin tekliğini sembolize eden bir meyve ise, bu yüzden Kur'an'da örnek olarak incir suresi gelmişse, ve dini diye başlayan sure, ismi Allah olan da aynı şekilde her bir zerrede zatıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla, arşıyla, kürsüsüyle, 7 kat semavat ve 7 kat arzıyla mevcuttur. Onun dışında bir şey yoktur. Bu her insanda da böyle olduğu gibi tüm boyutlardaki tüm canlılarda dahi böyledir. 1998 yılında Antalya'da bu konuları anlattığım Üst Madde ve Özün Seyri isimlerini verdiğim sohbet kasetlerinde bu gerçekleri dinleyebilirsiniz. Veya Tekin Seyri kitabında okuyabilirsiniz. Evrende her birim kendi boyut ve yapısının bilinç ve şuuruna sahiptir. Ama bir diğer boyut varlığının bunu algılaması yapısal şartlar dolayısıyla mümkün değildir. Her birim kendi yapısındaki bu mertebeler dolayısıyla da kendi özünde oluşacak bir yükseliş ve sıçrama ile Rabbine, Melikine, ilahına ulaşma şansına sahiptir. Ki bunu artezyen kazmaya benzetebiliriz. Veya oruç da diyebiliriz. Öze doğru. Bazı birimlerde ise kaynağın ve hatta gayzerin fışkırması gibi özden gelen, tenezzül eden bir biçimde ilim açığa çıkar. Yani ilim nazil olur. Velayet uruç yolludur bilinen anlamıyla. Gerçekte velayetin üst mertebesi olan risalet ise irsal yolludur. Velayetin üst kademesi olan elveli isminin işaret ettiği anlamın açığa çıkmasıyla meydana gelen risalet kişide rasullük olarak değerlendirilir, bildirilir. Rasuller, risalet adının işaret ettiği mahiyet itibariyle birbirlerinden farksızdırlar. Fakat irsal olunan ilmin kaynağı olan sıfatlar yönünden farklıdırlar. Kimi kudret sıfatından irsal olmuştur, kimi ilim, kimi hayat. Neyse, konuyu fazla genişletmek yerine ana noktamıza dönelim. Hz. Muhammed Aleyhisselam kendisinde açığa çıkan sıfatlara, isim özelliklerine, sünnetullah marifetine rağmen asla Allah değil, kuldur. Abd'tır. Allah'ın abdıdır. Yani Abdullah'tır. Bu kendisinde açığa çıkanların sahibi Allah'tır demektir. Nitekim attığın zaman atan sen değil, Allah'tır. Ayeti buna işaret eder. Zerre küllün aynasıdır. Ama zerre kül değildir. Kül kendi varlığını var etse dahi. Burada bir başka noktaya kayılır. Zerre her an kendisindeki hakikat ve o hakikat noktasıyla ilişkiler içinde yaşamını nasıl sürdürür sorusuna. Ne var ki bu yazıda buna girmeyeceğim. Çünkü bugün anlatmak istediğim husus o değil. Zaten onun işaretini daha önceki yazılarda vermiştim. Gelelim ana noktamıza. Zerre zerredir, kül
olmaz. Kül, yani hologramik gerçekliğe esas olan ana yapıya işte Allah adıyla işaret edilendir diyenler burada büyük bir yanılgıya düşerler. Burada onları uyaracak levhada şu yazıyor. İsmi Allah olan zat tecezzi kabul etmez. Cüzlere ayrılmayı kabul etmez. Dolayısıyla İhlas suresinin bize vermek istediği gerçeği fark edebilirsek, ahadiyet ve samediyet sonucu olarak kendi tekil varlığının dışında başka bir şeyi düşünülmesi mümkün olmayanın cüzlere ayrılmasından, zerreler halinde düşünülmesinden, cüzlerin meydana getirdiği bir kül olmaktan münezzeh olduğu anlaşılır. Ka olayı diyerek Allah isimli kitabımızda anlattığım konuyu iyi incelerseniz görürsünüz ki ilmi ilahide bir noktadan açığa çıkan açı içindeki 11 boyutlu evren veya paralel evrenler veya bizim deyişimizle evren içi evrenler hologramın konusu olan küldür. Ve bu zerre de küllün aynasıdır. Allah'ın zatının değil. Zat hakkında konuşmak ve tefekkür muhaldir. Hayal içinde, hayal içinde, hayal diye eski hakikat ehlinin tarif ettiği konu da budur işte. Nokta bir hayaldir ismi Allah olan indinde. O noktanın açılımı olan açı içindeki kül bir hayaldir. Küllün yansıdığı her zerre diye tanımlanan her bir ayna dahi ayrı hayaldir. İşte bu yüzdendir ki zerrede varlığı hologramik gerçeklik dolayısıyla var olan kül dahi Allah adıyla işaret edilen olmayıp yalnızca bir nokta olarak, bir ferd olarak onun ilminde var olan ilmi surettir. Yani 11 boyutlu evren denen ya da paralel evrenler topluluğu her zerrede tıpkı incirin sayısız çekirdeğinin her birinde varoluşu gibi her birimde var olsa dahi bundan öte bir şey değildir. O da gerçekte Allah'a abdlık etmektedir. Bu anlattıklarımla bir şeyler paylaşmayı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Bilelim ki tasavvuf heveslilerinin önce ben sen o hak kabullerinden ve dahi her şeyi hak oldukları için kendilerine mubah kabullenmelerinden çok çok ötelerdedir gerçekler. Kusurumu bağışlasın son zamanlarda yazdıklarımdan dolayı beni uyaran kızan kişiler. Kafa karıştırıyorsun. Anlaşılmaz şeyler yazıyorsun. Bunlara ne gerek var diyenler. Onlar için de yazılmış pek çok kitaplar var kitapçılarda. Başta ilmihal kitapları, evliya menkıbeleri olmak üzere. Hoş görsünler. Bizim de abdiyetimiz bu yolda işte. Lütfen Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği Allah ilmini karşılıksız olarak sizlerle paylaşan bu fakire kızmak yerine